Merhabalar, Ebru'nun Denizi kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup lütfen bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Emeğimin karşılığını almak için bana destek olmuş olursanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle sizlere kızlarımın şöyle şahaneliğini bir göstermek, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugünkü içeriğimizin konusu arkadaşlar, birçok orkide bakımı yapan arkadaşımızın halen dal ve kök arasında kararsızlık yaşadığı bir konuyu sizlere bildiğim kadarıyla, bildiğim ölçüde açıklamaya çalışacağım. Halen benim bile karıştırdığım bir konu bu. Bir bitkim şöyle bakın, nemli ortama doğru, böyle çıkışı nemli ortama, toprağa doğru gider kökler genellikle parlak renkte olur. Çıkarken ucu biraz daha yuvarlak olur. Yumru şeklinde bir şekli vardır. Kök olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Fakat dalı nasıl anlatacağımıza gelecek olursak, dal da arkadaşlar genellikle her zaman iki dalın arasından çıkmayabiliyor. Bazen direkt böyle gövdeden de çıkabiliyor. Böyle dikine bir kesi şeklinde olur. Mesela şurada bir kız var. Hemen onu da bir göstereyim size. Şu vahşi kedi, bakın dikine iki yaprak arasından bir kesi şeklinde oluşturdu. Bu dal ucunu gösterdikten sonra rengi çok parlak olmaz. Ama kök olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Kökler genelde böyle bir parlak rengi oluşur. Uç kısmı parlaktır ve yuvarlakımsı şekildedir. Fakat dalın öyle değil, bir katman şeklinde. Hatta bu başını gösterdikten sonra bir hafta içerisinde zaten dal olduğunu anlamış oluruz. Bu ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Peki bu dal ve kök olayını daha hızlandırmak için ikinci merak edilen konumuz da genellikle bu. Evet, bitkimiz köklendi. Yeni kökler verdi. Yeni bir çiçek dalı ucu belli oldu bir kesi yardımı ile. Peki daha sonra bu durumu, çünkü bununla ilgili de bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz biz orkide severler. Bazen dal gelişimimiz durabiliyor. Böyle durumlarda arkadaşlar, bakın mesela bu görmüş olduklarınız kök, bitkinin kökü. Bir de bakın şurada bir kesi oluşmaya başlamış. Görüyorsunuz değil mi? Kendiliğinden bir mucize bu. Gerçekten gövdeyi şöyle, biz bir kesici alet kullanmadan asla o şekilde muntazam bir oyuk açamayız. Ama bitki bunu kendisi sağlayabiliyor. Bakın bu bir dala benziyor arkadaşlar. Şu an benim tecrübelerime göre bu bir dal. Fakat bir hafta içerisinde zaten dal ya da kök olup olmadığını zaten bitkimiz gelişimine göre biz bunu anlamış olacağız. Siz de bu şekilde takibinizi yapabilirsiniz. Bunlar da bitkilerimin bir bölümü. Bakın bunlarda da muazzam gelişmeler var arkadaşlar. Bu kil bilyesinde sadece. Bakın köklerin güzelliği ve parlaklığı, canlılığını buradan görebiliriz. Hemen size şöyle yeni bir dal çıktığını fark edip serin bir ortama aldığım bitkimi göstermek istiyorum. Bakın yaprağının altındaki dalını. Bunu daha geçtiğimiz hafta içerisinde yeni bir dal verdiğini keşfettim ve şu an sadece 5-6 gün geçti ve hızlı bir şekilde dalını uzatmaya başladı. Sizler de eğer imkanınız varsa bir pencere önüne, pencerenizi biraz daha fazla cereyanda bırakmamak şartıyla, fakat bitkiyi bu şekilde biraz serin ortam yaşatırsanız o ısı farkıyla bitkimiz hemen hop kendini toparlayacak, kendi mesajı alacak ve hızlı bir şekilde dalını büyütmeye başlayacaktır arkadaşlar. Şu an burada gördüklerinizin neredeyse tamamında benim şu an dal var. Bakın şurada bir kızım daha var. Bunun da dalını hızlı büyümesini istiyorum ve bu sebepten dolayı bakın bu da bir dal. Kök ve dalı aradan en yakın, yani en anlaşılır şekilde böyle anlayabilirsiniz. Çünkü çok yakın mesafede ve aynı karede görüyorsunuz. Bakın dal diye belirttiğimiz katmanlı bir ucu var ve mat bir renkte. Kök de ona aksine bakın parlak ve
daha nemli bölgeye doğru, yani saksı içerisine doğru yönelmiş bir şekilde. Dalımız da aksine yukarıya doğru şekil vermiş durumda arkadaşlar. Bakın bu aynı karede dal ve kök arasındaki farkı sizlere anlatmış oldum. Umarım sizlere bu bilgi işinize yarayacaktır. Böyle dış mekanda olan bitkilerinizi de durumunuz ve ortam, mevsim şartlarınız uygunsa ve takibini güzel, düzenli yapabiliyor iseniz arada benim yaptığım gibi şöyle yapraklarından gübreleme yapabilirsiniz. Biliyorsunuz dalımız oluşmaya başladıktan sonra ilk tomurcuğunu açana kadar NPK, gübre, vitamin takviyesi yapmaya devam ediyoruz. Bunu da bir dipnot olarak videomun sonunda sizlerle paylaşmak istedim. Yorum kısmından öğrenmek istediğiniz sorularınız varsa lütfen yorum kısmından bana bunu ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.